Merhabalar, ben Bilal Tekin. Texo Composite olarak Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız Marbakot kalıp ayırıcı sistemleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Marbakot kalıp ayırıcı sistemleri semi-permanent dediğimiz yani bir uygulama ile birden fazla ürün alınabilen sistemlerdir. Kompozit sektörünün türlü ihtiyaçlarına çözümler sunan Marbakot, rüzgar türbinleri, otomotiv, marin, mutfak tezgahları, evyeler gibi birçok alana çeşitli çözümler üretmektedir. El yatırması, RTM, vakum infüzyon, pultürizyon gibi çeşitli üretim prosesleri için external ve internal tipte çeşitli çözümler geliştirilmiştir. External tip yani doğrudan kalıbın yüzeyine uygulama yaptığımız sistemlerdir. Internal tipler ise reçinenin içine belli bir oranda ürün girilmesiyle oluşur. Bu oran genel olarak %1 veya 2 aralığında değişkenlik göstermektedir. Uygulamasının krem vaksarı oranla çok daha kolay olmasının yanı sıra muadili olan rakiplerine göre de hem performans hem de uygulamasal anlamda birçok artı avantaj sağlamaktadır. Örneğin Marbakot ürünleri içlerinde silikon bulundurmadığından dolayı kalıplarda build-up denen çeşitli kir birikintilerine olanak vermez. Marbakot kalıp ayırıcı sistemleri 3 basamaktan oluşmaktadır. İlk aşaması temizlemedir, ikincisi astarlamadır, üçüncüsü ise kalıp ayırıcısıdır. Temizleme işlemi kalıbı her türlü kirden arındırmak için uygulanması gereken bir adımdır. Yanda görmüş olduğunuz Marbakot Mold Cleaner bu işlem için özel olarak geliştirilmiştir. Bu ürün astara göre yaklaşık olarak 10 kat, strene göre yaklaşık olarak 4-5 kat daha agresif bir üründür. Dolayısıyla kalıpların yüzeyinde bulunan gözümüzle göremediğimiz çeşitli kirleri de arındırabilir. İkinci basamak ise astarlamadır. Bu işlem için özel olarak geliştirilmiş olan yanda görmüş olduğunuz Marbakot Mold Sealer, kalıbın yüzeyindeki sürtünme katsayısını düşürerek pürüzsüz bir yüzey sağlar. Yani bir nevi gözümüzle göremediğimiz boşlukları doldurmuş olur. Üçüncü basamak ise kalıp ayırıcısıdır. Marbakot'un kendi bünyesinde 10'dan fazla tipte kalıp ayırıcısı mevcuttur. Burada önemli olan sizin üretim sisteminize doğru olan ürünü seçmenizdir. Yani burada 10'dan fazla bulunan tip sizin üretim sisteminizin ne olduğuna, jel kod kullanıp kullanmadığınıza, reçine tipinize göre değişkenlik gösterebilmektedir. Şimdi kısaca sizlere uygulaması hakkında bilgiler vermek istiyorum. Uygulamamıza başlamadan önce sizlere uygulayacağım ürün kombinasyonunu göstermek istiyorum. Bir adet Mold Cleaner, Mold Sealer ve Best Coat'um mevcut. Ek olarak şu şekilde kendime 5 adet bez belirledim. Bunlardan 2 tanesini temizleyicim için, 2 tanesini astarım için ve 1 adedini de kalıp ayırıcım olan Fast Coat için uygulayacağım. Şimdi Mold Cleaner uygulayarak başlıyorum. Ürünü bu şekilde beze iyice yedirmem gerekiyor. Yedirdim. Ve şimdi şu şekilde bastırarak uyguluyorum. Bu işlem kalıbı temizlemek için yapılan bir işlem. Şimdi solventin çözdüğü kirleri kuru bezimle üzerinden geçerek alıyorum. Şimdi temizleme işlemimden sonra bant testimizi yapıyorum. Ve gördüğünüz üzere bant fazlasıyla yapışıyor. İkinci aşamamız olan astarlama aşamasındayım. Yine aynı şekilde sealer'ı bir beze yediriyorum. Fakat burada dikkat etmemiz gereken her ürünü uyguladığımız bezin farklı olması gerekiyor. Sealer'ımı uygularken herhangi bir kuvvet uygulamama gerek yok. Bu şekilde her yüzeye değdirecek şekilde uygulama yapıyorum. Ve yaklaşık olarak 30 saniye kadar bekliyorum. İkinci bir kuru bezimle üzerinden tekrar geçiyorum. Bu işlemi yapmamın amacı eğer
ürünü değdirmemiş olduğum herhangi bir yer var ise oralara da ürünü değdirmiş olmak. Evet, astarlama işlemim de şu anda bitti. Yaklaşık olarak ikinci kat için 10 dakika beklemem gerekiyor. 10 dakika sonrasında tekrar ikinci kat astarımı atmak üzere devam edeceğim. Şimdi ikinci kat astarımı atıyorum. Yine aynı şekilde bezime iyice yediriyorum ürünü. Ve yine aynı şekilde bastırmadan her yere değecek şekilde uyguluyorum. Yine 30 saniye kadar bekleyip tekrar kuru bezimle üzerinden geçeceğim. Bu kuru bez ile üzerinden geçmek aynı zamanda finish ürünümüzde yüzey kalitesini arttırmaya da sağlıyor. Gördüğünüz gibi şuralardan uçmaya başladı. Aslında en doğru zamanlama şu uçmaya başladığı zamanda kuru bez ile üzerinden geçmektir. Ve şimdi yaklaşık olarak 20 dakika kadar bekliyorum. Şimdi de son aşamamız olan kalıp ayırıcımız yani fast coat'u uyguluyorum. Yine aynı şekilde pamuklu bezime damlama yapmayacak şekilde yediriyorum. Fast coat'u seçmemin diğer bir nedeni de kürlenme süresindeki göstermiş olduğu performanstır. Yani oda sıcaklığında yaklaşık olarak 15 dakikada kürlenen bu ürün sıcaklığı 60 dereceye çıkardığımızda 5 dakikaya kadar düşebiliyor. Şimdi fast coat'un ikinci katını uyguluyorum. 5 dakika bekledim ilk kattan sonrasında. Şu an ikinci katı uyguluyorum. Ve son olarak üçüncü katı uygulayıp kalıp ayırıcı işlemimi bitirmiş oluyorum. Fast coat'u uygularken herhangi bir silme işlemimize gerek yok. Ürünü uyguluyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Bu kuruma da yaklaşık olarak 5 dakika kadar sürüyor ve diğer katını atıyoruz. Eğer bu kalıbı daha önceden Marbocode sistemini uygulamış olduğumuz bir kalıp olsaydı sadece bu işlemi yapmış olacaktık. Yani fast coat'u bir kat sürüp bekliyor olacak ve 15 dakika kürlendikten sonra ürün dökümümüze geçecektik. İkinci katımı sürdükten sonra 5 dakika kadar bekledim ve son olarak üçüncü katımı sürüyorum. Bu son katım olacak. Bundan sonra 15 dakika kadar kalıbımın kürlenmesi için bırakacağım. Şimdi hatırlarsanız temizleyiciden sonra bir bant testimizi yapmıştık. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk seferine göre çok kolay ayrılıyor. Yani bu başarılı olduğumuz anlamına geliyor. Az önce uygulamasını yapmış olduğumuz bu 3 basamaklı işlem yalnızca yeni kalıplarınız veya periyodik bakımı yeni yapılmış kalıplar için uygulanması gereken adımlardır. Yani bu ürünleri bu şekilde daha önceden uygulamış olduğunuz herhangi bir kalıp için yalnızca 3. basamağımız olan kalıp ayırıcısını uygulamanız yeterli olacaktır. Örneğin bu üçlü sistemi uygulamış olduğunuz kalıptan ürünlerinizi alırsınız ve ne zaman ki ürün kalıptan ayrılırken zorlanmaya başladığında yani son adımımız olan kalıp ayırıcı uygulaması yapılması gerekir. Yine aynı şekilde birden fazla ürün almanıza olanak sağlar. Anlatmış olduğum Marbocode kalıp ayırıcı sistemleri sizlere zaman, maliyet ve finish üründeki kalite açısından büyük ölçüde faydalar sağlamaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi almak için videonun sonunda bulunan iletişim bilgilerimizden bizle iletişime geçebilirsiniz. Ve yeni gelecek yeniliklerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.